Ben de ismini yazmış olayım. Burada banyo, tuvalet de vardı. Yolumuza devam ediyoruz. Yürümek ister miydiniz? Ben az önce göstermiştim. Bizim ana kampımız burasıydı. Milyarlarca insanın görmediği karşıda at çiftlikleri var. Parkurun sonuna gelmek üzereyiz. Evet, şimdi evet dostlar, burası Hüsoosen diye geçen, güneşten göremedik. Hüsoosen diye geçen Hitta. Şimdi bir de bakalım, eğer genelde açık oluyor ama içini de gösterelim size. Evet, böyle bir tane Hitta kıymetli dostlar. İçeride şey yapabiliyorsunuz, ocak yakabiliyorsunuz. Ondan sonra böyle mutfak tarafını kullanabiliyorsunuz. Burada arka tarafta sonra şey yapabiliyorsunuz, böyle bakın malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Sonra bir de hatıra yazıyorsunuz buraya. Burada genel olarak var olan bir şey. Ben de yazayım şimdi buraya, en azından Ağustos ayının 5'inde gelenlerin arasında ben de ismi yazmış olayım. Gülücüğümüzü de ekleyelim. Evet, sonra yolumuza geri devam edeceğiz kıymetli dostlar. Evet, burada mutlaka kapıyı kilitleyin diye gösterdiği için kapımızı da kapatalım. Evet, buranın özelliği kıymetli dostlar, burada banyo, tuvalet de vardı. Biz onu daha önce gezmiştim. Yine odun deposu falan var. Sonra bu arka tarafta yine böyle gidilip görebileceğiniz alanlar var ama çok fazla düzenli değil tabii ki. İnsanlar ister bu taraftan geliyorlar, ister buradan geliyorlar. Ondan sonra burada biraz dinleniyorlar. Kış döneminde de, yaz döneminde de buraya gelip burada dinlenip vakitlerini geçirip yollarına devam edebiliyorlar. Şimdi bakın, burada ses geldi, büyük ihtimal aşağıdan gelen var. Şimdi ben burada çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Neden? Çünkü gölün kenarında asıl durağımızı yapacağız. Onun için yolumuza devam ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, Hüsoosen Hittası'ndan şimdi yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde daha şey var çünkü. Şu anda bir bakıma yolun yarısını geçtik bakın. Evden çıktığımdan beri 2 saatten fazla süre geçti. Yaklaşık olarak 2 saat gibi de yeniden devam edeceğiz. Ama bu sefer tabii ki kolay olacak çünkü gölün orada bir mola vereceğim. Ondan sonra daha o ilk videoyu başlattığım yerde de tekrardan videoyu sona erdireceğiz. Şimdi tabii ki araziyi anlatmaya devam edeceğim. Yine buradan gidildiği zaman farklı parkurlar var. Ben ileride gitmiştim. Buradan devam edildiği zaman, soldan devam edildiği zaman kıymetli dostlar, ileride bir tane daha göl var. Çok fazla adı sana duyulmadık bir göl. Oraya gitmiştim. Onu da ilerleyen zamanlarda onun videosunu da koyarım diye ümit ediyorum. Geçen sene Eylül ayında gitmiştim. Böyle güzel bir orman tünelinden, ağaç tünelinden yürümek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Şimdi bu sol tarafta o gölün kenarına kadar giden bir yer var. Oraya varacağım. Size oradan gölün manzarasını göstereceğim. Şimdi biz gölün etrafını dolaşacağımız için yaklaşık olarak O yapacağız. Şimdi O'nun bir kısmı kaldı önümüzde. Şimdi onun hemen güzel bir noktasında sizlere gölü göstereceğim. Evet, böyle nostaljik ortamda gölgede üşüyorsunuz. Güneş olduğu zaman yanıyorsunuz, terliyorsunuz. Böyle güzel bir ortamda Norveç'in Stjørdal şehrindeki Hesjøen Gölü'nün yürüme parkında turumuz devam ediyor. Bu parkurdaki ana kamp alanı hariç göle en yakın olan yer burası. Evet. Evet kıymetli dostlar, gölümüz burası. Biz bu ileriden giriş yapmıştık kıymetli dostlar. Bakın bu adalardaki 2 tane hitte var demiştik, onlar orada. Diğer o çekim yaptığımız alan karşıda kaldı. Burada yine hitteler var. Burada yine bakın hitteler var. Biz bu arka taraftan böyle dolaştık kıymetli dostlar. Buradan dolaşarak bu ormanın içinden geldik. Yine buradan da devam edeceğiz. Ana kamp yerimiz de bu arkada kaldı. Oraya varınca orada asıl biraz dinlenip bir şeyler atıştırıp yolumuza devam edeceğiz. Manzaramız böyle. Hüsoosen diye sürüyor.
Biz buradan geldik ama tabii ki buradan da yine devam edilebiliyor. Ben az önce göstermiştim. Buradan devam edip de sağ taraftan devam ettiğiniz zaman bir daha sağa döndüğünüz zaman o ilerideki dağa ulaşıyorsunuz. Ama buradaki bataklık alanı geçip soldan devam ederseniz de o ileride yine adı sanı duyulmadık ama çok güzel manzarası olan göle ulaşıyorsunuz. Herhangi bir hemen kenarında şey yok, yol yok. Sadece patikadan gitmeniz lazım. Şimdi biz ana durak olacak olan, ana duracağımız yer olan gölün kenarına doğru devam ediyoruz. Bizim ana kampımız burasıydı. Burada şöyle güzel güller var. Ondan sonra manzaraların nasıl olduğunu da sizlere hemen şurada gösterelim. Göl burası. Sonra hemen şöyle aşağı inelim. Neler olduğunu bakın. Evet, isteyen tabii ki gelip burada yüzebiliyor ama biraz tabii ki iyi yüzme bilmesi lazım. Bizim geldiğimiz taraf bu karşı taraftan da. Böyle devam ettik. Bu karşıdan devam ettik. Kıymetli dostlar, şurada hemen bakın adalar var. Adanın içindeki hikteler var. Öbür taraftan karşıdan dolaşıp buradan böyle geldik. Buradan molamızı verdik. Bisküvimizi, meyvemizi yedik. Ve biraz da buradaki misafirlerle muhabbet ettik. Şimdi artık yeniden yola çıkacağız. Buraya gelmem benim 2 saat sürmüş. Saate baktım. Şimdi yarım saat kadar buradan eğlendik. Tekrardan gelip eve ulaşmamız ise yaklaşık olarak 1 saat falan gibi sürer. Çok fazla eğlenmeden gidersem. Dolayısıyla şimdi yola çıkıyoruz. Saat 7'yi 8 geçiyor. Kıymetli dostlar, yaklaşık olarak saat 8 gibi eve varırım diye düşünüyorum. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bizim yolu da göstereyim ben size. Eğer ben buradan gidersem normalden geldiğim tarafa varmış oluyorum. Ama eğer buradan gidersem burasının yolu biraz daha kolay. Normal orayı göstermiş olduk. Zaten oranın yarısından çoğunu gelirken çektiğimiz için kıymetli dostlar. Şimdi artık gidiş istikametinden birkaç tane manzara göstermek için hem kolay olan hem de gitmediğimiz, görmediğimiz yoldan gitmiş olacağız. Şimdi yolculuğumuz başladı. Dönüş yolculuğumuz başladı. Yaklaşık olarak dediğimiz gibi 20-25 dakika sonra orada oluruz ama dönüş yolculuğumuz devam ediyor. Bir tane ufak gölü geçtik. Size şimdi daha önce gördüğüm başka bir tane şeyi de göstermek istiyorum. Evet, dünyada sizin gibi şanslı seyirci yok olsa gerek. Çünkü birçok insanın görmediği, milyarlarca insanın görmediği yerleri şimdi siz göreceksiniz kıymetli dostlar. Böyle bakın, sesleri duyuyorsunuz. İşte burası. Ağaçların, taşların arasında kalmış bir tane göl. İçinde balık var mı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa burası güzel bir göl. Bir tanesini geçmiştik. Bu da ikincisi. Şimdi buradan indiğimiz zaman ben daha önce geçmiştim buradan. Öbür taraftan geri çıkacağız. Bakın. Böyle. Evet, şimdi geri dönüşe geçiyoruz. Bakalım önümüzde nasıl bir yol çıkacak. Evet dostlar, karşı taraftan geldim. Şimdi bakın, karşıda at çiftlikleri var. Sonra burası gideceğim istikamet. Burası o göle giderkenki gittiğim yolun yukarı kısmı. Buradan da böyle yine kayak yaparak gelebiliyorlar. Şimdi yolculuğum buradan devam edecek. Evet dostlar, şimdi artık parkurun sonuna gelmek üzereyiz. Burada 2 tane park yeri var. İkincisi burası. Birincisi ise de az ileride, zaten orası ana park. Şimdi arabalar buradan öte gidemiyorlar. Sadece o gölün ortasındaki hittalara malzeme götürmek için sahiplerinin o hemen beri tarafta bir yer vardı. Oraya kadar gitme izinleri var. Geri kalan insanların oraya herhangi bir şekilde arabayla gitmeleri yasak. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi ana park yerimiz hemen az aşağıda. Artık gezimizin sonuna gelmek üzereyiz. Evet kıymetli dostlar, bu etrafta gördüğünüz arabalar hepsi de normalde buraya gezmek için gelenler. Hemen bu arka tarafta gördüğünüz buranın tuvaleti.
tuvalette orada ihtiyacınızı giderip oradan öte geziye başlayabiliyorsunuz. Buranın özelliği dediğimiz gibi yaz kış normalde gezmeye açık. Kışın kar, yazın normal doğal ortamda gezmeniz, yürüyüş yapmanız, kayak yapmanız mümkün. Böyle güzel bir yolculuk yapmış olduk. 3,5 saat sürdü kıymetli dostlar. Dolayısıyla rahat bir şekilde gittik. En azından sizlere doğayı, gölleri, bataklıkları, ormanı, patika yolları, ormanın içindeki hittaları gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kaç tane hitta gördünüz, kaç tane göl gördünüz, kaç tane bataklık gördünüz? Bunları yazarsanız yorumlarda sevinirim. Yorumlarda buluşmak üzere. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese Şördal'dan, Hesçöven'den, Remira'dan selamlar, muhabbetler.